Lightroom'da düzenlediğim fotoğrafı Photoshop'ta orijinal RAW hali ayrı bir layer'da, Lightroom sonrası düzenlenen hali ayrı bir layer'da olacak şekilde açtım arkadaşlar. Hatırlayacaksanız bir önceki YouTube videosunda sıcak ve canlı renk efekti elde etmek için çok özel bir yöntem görmüştük. Bu videoda da hem bu fotoğrafı düzenleyeceğiz, fotoğrafa gökyüzü ekleyeceğiz, aynı zamanda bir önceki videoda öğrendiğimiz tekniği daha ileriye götürecek, hatta taçlandıracak yeni bir tekniğe de giriş yapmış olacağız. O yüzden vakit kaybetmeden fotoğrafı düzenlemeye başlayalım. Fotoğrafı daha sıcak ve canlı hale getirme videosunda kullandığımız Action'ı bu fotoğrafta da uygulayarak işe başlamak istiyorum. Action panelimi açıyorum. Buton modunda olduğumdan emin olduktan sonra saturasyon artırma action'ıma bir kez tıklamam yeterli oluyor. Benim adıma saturasyon artırma adı altına bir klasör oluşturuyor. Bu klasörü açıp kapattığımda fotoğrafımda herhangi bir değişiklik yapmıyor arkadaşlar. Sadece birazdan yapacağım ayarlamalar için gerekli olan cursor'ı ve bu cursor'a bağlı olarak ilgili maskeleri benim adıma oluşturuyor. Bunun nasıl çalıştığını ve arka planındaki mantığı öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ben bu fotoğrafı sıcaklaştırmak için birinci körsüme çift tıklıyorum. Birinci körsümde bakın cilt tonlarının maskelendiği, yani etki alanı içine alındığı, saçların geri kalan nötr alanların devre dışı bırakıldığı güzel bir maske var. Ben cilt tonlarını hedef alan birinci körsümde mavi kanalına giriyorum. Ve cilt tonlarına biraz daha sarı renk enjekte etmek için mavi kanalındayken buradaki noktayı sağa doğru kaydırıyorum. Bakın ben bunu yukarı doğru kaydırırsam mavi ekler, sağa doğru kaydırırsam mavinin zıttı olan sarı rengi ekler. Örnek veriyorum 25 gibi bir değer. Bu fotoğrafa biraz daha sarı renk enjekte etmek de yeterli. Şimdi enjekte ettiğim bu sarı tonu biraz daha turuncu hale getirmek için magenta eklemem gerekli. Magenta eklemek için de yine aynı curse'deyken green kanalına gidiyorum. Ve green kanalındaki bu noktayı yukarı çıkartırsam yeşil ekler. Tam tersi yönünde negatif yöne doğru çekersem de magenta ekler. Ben 5-6 gibi bir değerde biraz magenta ekliyorum ve bir önceki eklediğim sarıyla kombine ederek daha turuncu bir renk enjekte etmiş oldum. Bakın şöyle fotoğrafa biraz daha uzaktan bakalım. Sonrası, öncesi. Biraz daha sarı tonun enjekte edildiğini ve nötr alanların değişmediğini görebiliyorsunuz. Üstteki curse'de arkadaşlar cilt tonları haricinde kalan alanları hedef alıyor. Aşağıda biz her ne kadar cilt tonlarını hedef alan bir maske uygulamış olsak da yine de kıyafetlere bir nebze olsun etki ediyoruz. İşte bu doğrulama curse'ü. Buradan hemen kırmızı kanalına gidiyorum ve fotoğrafa eklediğim kırmızı rengi buradaki maske sayesinde kırmızı olmasını istemediğim alanlardan çıkartıyorum. Kırmızı kanalına gittim ve kırmızı çıkarmak için bunu sağa doğru çekiyorum arkadaşlar. Burada 10 gibi bir değer ideal olacaktır. Ve green kanalına gittim. Biraz da yeşilimsi sayan tonları var burada. Onu da burada çıkartıyorum arkadaşlar. Burada da 5 gibi bir değer ideal olacaktır. Yaptığım bu iki tane curse hamlesi sonrasında fotoğrafımı çok nazik ve soft bir şekilde daha sıcak hale getirdim. Birinci curse'üm buradaki maske sayesinde cilt tonlarını hedefleyerek daha sıcak hale getirdi. İkinci curse'üm de her ne kadar birincisinde cilt tonlarını hedeflemiş olsam da buradaki kıyafete etki ettiği için onu geri almak adına bir destek ya da doğrulama curse'ü diyebilirim. Detaylar için bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi asıl işimize gelelim arkadaşlar. Asıl işimiz bugün Solid Color'ı farklı bir harmanlama modunda ve farklı bir opacity ayarıyla kullanmaktan geçiyor. Bir tane Solid Color oluşturdum ve buradan sıcak bir renk seçiyorum. Örnek veriyorum, şöyle bir renk belirledim ve bunu Soft Light harmanlama modunda kullanıyorum. Bakın bunu bir önceki videolarda veya daha Udemy'deki eğitimlerde çok sık kullandığımız bir teknik. Bir tane Solid Color, bir Soft Light ve uygun opacity değeriyle fotoğrafınızı daha sıcak hale getirebilirsiniz.
Bu tam olarak şunu yapıyor arkadaşlar. Mevcut alt tabakada bir fotoğraf var. Bu fotoğrafın üstüne hafif filigran şeklinde yeni bir renk katmanı koyuyor. Yani fotoğrafın orijinalinde olan renkleri editlemek ya da değiştirmek yerine orijinal fotoğraf katmanının üzerine hafif geçirgen renkli bir turuncu renk filigranı koyuyormuş gibi hayal edebilirsiniz. O yüzden fotoğrafın geneline hakim bir color cast yani renk izi gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu çoğu zaman fotoğraftaki renkleri baskıladığı için ve fotoğraftaki renklerin tamamının birbirine yakın gözükmesini sağladığı için oldukça güzel bir görüntü sağlıyor. Peki arkadaşlar, biz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Bakın burada Softlight haricinde Overlay kullanabiliriz. Belki daha önce Multiply'da farklı amaçlar için kullandık. Ama buradaki harmanlama modları içinde daha önce hiç kullanmadığımız özel harmanlama modları kategorisinde geçen bir sürü harmanlama modu var. Örnek veriyorum Color Burn, Linear Burn, Color Dodge, Linear Dodge, Linear Light, Pin Light, Hard Mix gibi özel harmanlama modları var. Biz bugün arkadaşlar daha önce hiç kullanmadığınız, belki üstüne bile tıklamadığınız Hard Mix harmanlama modunu kullanacağız. Aynı Solid Color'ı opasitesini düşürdüğümde Hard Mix harmanlama modunda görüntünün çok saçma olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden özel harmanlama modlarıyla ilgili bilmeniz gereken en önemli nokta hiçbir şekilde opasite ile çalışmaması, onun yerine fill ile çalışıyor olması. Bakın ben bunu tutup 20'ye çekersem ve şimdi açıp kapatırsam yaptığı etki inanılmaz kaliteli bir sıcaklaştırma işlemi yapıyor. Buradaki seçtiğim Solid Color'ın renk tonuna bağlı olarak. Yani arkadaşlar birinci olarak harmanlama modumuz Hard Mix. İkinci olarak bilmemiz gereken şey opasite yerine bu özel harmanlama modlarının fill ile çalıştığını bilmek. Peki neden burada bir sürü harmanlama modu varken Hard Mix'i seçiyoruz? Bunun nedenini bunu biraz abartılı kullanarak göstermek istiyorum. Bakın bunu gizledim. Hard Mix layer'ının altına yeni bir tane boş layer oluşturuyorum. B'ye basıp fırçamı aldım. Sert bir fırça %100 flow değeri ile buraya bir tane siyah nokta oluşturdum. Yanına bir tane gri oluşturdum ve onların üstüne de bir tane beyaz oluşturdum. Bakın Hard Mix harmanlama modunu açtığımda siyah ve beyazın bundan etkilenmediğini, sadece orta tonların buradaki Hard Mix harmanlama modundan etkilendiğini görebiliyorsunuz. İşte bu tam olarak bizim istediğimiz bir nokta. Bunun nedeni gelinlik gibi tam beyaza yakın ya da damatlık gibi tam siyaha yakın alanların, yani nötr alanların yaptığımız renk efektinden etkilenmemesini istiyoruz. Bu çünkü çok daha gerçekçi ve doğal gözükmesini sağlıyor. Ya da minimum etkilenmesini istiyoruz. O yüzden buradaki harmanlama modları içerisinde gezindiğimde, örneğin gelelim buraya Linear Light'ı seçelim. Bakın Linear Light aynı Solid Color, aynı fill değeri olmasına rağmen siyahları ve beyazları ne kadar yoğun bir şekilde etkilediğini görebiliyorsunuz. Şimdi harmanlama modunu Hard Mix yaparsam bakın siyahlar tam siyah, beyazlar tam beyaz olarak kalıyor. Gelelim başka, işte Linear Dodge seçtim mesela. Yine siyahların ve beyazların gittiğini görebiliyorsunuz. O yüzden özel harmanlama modları içerisinde daha önce kullanmadığımız Hard Mix harmanlama modu tam siyah ve tam beyaz gibi nötr alanlara etki etmediği için bizde fotoğrafı renk efekti vermede oldukça kullanışlı bir imkan sunuyor. Arkadaşlar burada gözünüzün bozulması çok muhtemel. O yüzden bunu şu şekilde çalışmanızı tavsiye ediyorum. Solid Color'ı açın. Öncelikle buradan bir renk seçmeniz lazım. Buradan ben ortalama bir renkle başlamayı her zaman yeğliyorum. Hue değerini 25 yapıyorum. Çünkü insan cildi ortalama hue değeri 15 ile 35 arası gibi bir değerde değişir. 25 ideal bir başlangıç olacaktır. Satürasyonu da 25 yapıyorum. Parlaklığını da %70 gibi ortalama bir parlaklık belirliyorum ve OK'ye basıyorum. Gözümün bozulmaması için fili %100'den işte %15-20 gibi düşük değerlere çekmemek adına bunu sıfırlayarak işe başlıyorum. Ve ardından harmanlama modumu Hard Mix yapıyorum. Şimdi arkadaşlar açıp kapattığımda tabii ki hiçbir etkisi yok. Fil değerini artırarak işe başlıyorum ve durmam gereken noktaya sıfırdan
pozitif yöne giderek belirliyorum. Yani yüzden aşağı gelerek değil. Çünkü orada gözünüz karışıyor ve bunun nerede durmanız gerektiğini ayırt etmek oldukça zor. Bakın, öncesi sonrası hard mix harmanlama modunda ortalama bir parlaklık, ortalama bir saturasyon değerine sahip bir renkle ve %10 ile 20 arasında olabilecek bir fill değeriyle oldukça kaliteli ve güzel bir şekilde fotoğrafı sıcaklaştırdık arkadaşlar. Bakın şuralara dikkat edin. Hem saturasyon artıyor hem canlılık artıyor. Gerçekten fotoğrafta ve kontrast artıyor haliyle. Canlılığın artmasını sağlayan şey kontrastın artması. Çok kaliteli bir görüntü veriyor. Hard mix ve saturasyon artırma yöntemi belki de daha önce hiç kullanmadığınız bir yöntem. Bu ikisini şöyle grup yaptığınızda inanılmaz kaliteli bir şekilde sıcaklık artışının ve dengeli ve de kontrollü olarak arttığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada fill değerini işte 20, 25, 30 gibi fazla değerlere çekmeyin. Çünkü burada siyah alanlarda ve parlak alanlarda kontrast artışından dolayı patlamalara neden olabilir. Biz abartılı değerlerde fill kullanmak istiyorsak bu hard mix harmanlama modunun detaylarını ve teknik yönlerini bir sonraki video için ayırdım. Biz sadece öğrendiğimiz bu yeni teknikleri baştan sona bir RAW fotoğrafı içerisinde nasıl kombine edebileceğimizi de göstermek istiyorum. Çünkü sadece teknik öğrenmek yeterli değil. Bunları hangi aşamalarda ve nasıl kombine edileceğini bilmek de önemli bir konu. Bir diğer önemli bir nokta da arkadaşlar, ne zaman nerede duracağınızı bilmek. Örnek veriyorum, bir şeyi çok kolay yapıyor olabilirsiniz, abartılı yapıyor olabilirsiniz veya bir tekniği çok iyi kullanıyor olabilirsiniz. Burada en önemli nokta işi soft bırakmak, tadında bırakmak ve nerede duracağınızı bilmektir. O yüzden burada fazla abartmadan 10, 15 ve maksimum 20 gibi bir değerlerde durmanızı tavsiye ederim. Şöyle yaklaşıyorum, hatta 17, 18 gibi bir değere çıkmak istiyorum. Çift tıklayarak Solid Color'ın içine girdim. Bakın burada saturasyon fazla. Hemen buraya çift tıklayarak Solid Color'ı editleyebilirim. Saturasyonunu biraz daha düşürüyorum arkadaşlar. Burada 17 gibi bir değere tekrar düştüm. Açıp kapattığımda gayet sıcak, gayet tadında bir sıcaklık artışını olduğunu görebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafı biraz daha masalsı hale getirmek için buraya bir gökyüzü eklemek istiyorum. Bu video baştan sona bir fotoğrafın tadında ve soft bir şekilde nasıl düzenlendiğini gösteren bir video olacak. Ve öğrendiğimiz birçok tekniği burada uygulamalı bir şekilde kombine edeceğiz. Ctrl+A, Ctrl+C yaparak önce fotoğrafın tamamını seçtim. Sonra kopyaladım. Ctrl+V diyerek de sahneye yapıştırıyorum. Adını gökyüzü olarak değiştiriyorum. Sağ tuş yapıyorum. Convert to Smart Obje diyorum. Çünkü büyütüp küçültürken Smart Obje olmazsa piksel kaybına ya da detay kaybına uğrayabilir fotoğrafınız. Bakın buradaki, şöyle opasitesini biraz düşüreyim. Ufuk çizgisiyle mevcut Kapadokya fotoğrafındaki ufuk çizgisi birbirleriyle eşleşecek şekilde bunları büyütüyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir eşleşme gayet ideal duruyor. OK diyorum ve opasitesini tekrar %100'e çıkartıyorum. Buna gökyüzü tekstüre diyelim hatta. Bir tane maske oluşturdum. G'ye basıp Gradient Tool aracımı seçtim ve burada siyahtan beyaza giden seçtim. Üst rengim siyah olacak şekilde bir gradient belirledim. Shift tuşuna basılı tutarak gökyüzünün başladığı noktadan arkadaşlar yukarı doğru bir gradient oluşturuyorum. Bakın çok kolay bir şekilde bu gökyüzü dosyası fotoğrafıma entegre oldu. Şimdi yapmam gereken şey arkadaşlar, tamam gökyüzü dosyası entegre oldu ama bakın buradaki saçlara, buradaki balona da etki ediyor. Ben bunu hiçbir şekilde maskelerle uğraşmadan Blend yöntemiyle çok hızlı bir şekilde bu alanları etki etmemesini sağlayabilirim. Yani maskeleyebilirim. Ön izlemem gereken konu şu arkadaşlar. Arka plandaki orijinal Kapadokya fotoğrafında olan gökyüzü buradaki çiftten ve buradaki balondan daha parlak. Ben yeni eklediğim gökyüzü tekstüre dosyasını bu karanlık alanlardan gizlersem sadece parlak olan orijinal gökyüzü alanında kalmış olur. O yüzden şunu yapmam lazım. Gökyüzü tekstüresini aktifleştirdim.
sağ tarafa çift tıklayarak Layer Stil menüsünü aktif hale getirdim. Aşağıdaki layer'ın yani orijinal Kapadokya görselinin karanlık alanlarında ya da daha karanlık alanlardan kastı neresi? Bakın buradaki saç, çiftin yüzü, buradaki balonlar mevcut orijinal gökyüzüne göre daha karanlık. Ben gökyüzü tekstüre layer'ının altta yer alan orijinal Kapadokya görselinin karanlık alanlarda görüntülenmesini engellemek ya da gizlemek için bakın bu alanı görüntülenebilir ya da gösterilebilir alanın dışında deaktif bırakıyorum. Bu gökyüzü tekstüre layer'ı aşağıdaki layer'ın orta tonları ve parlak alanları arasında kalan şu skalada gösteriliyor sadece. Böylece şuraya yaklaştığımda bakın. Şu an aşağıdaki layer'ın tamamında gösteriliyordu. Aşağıdaki layer'ın karanlık alanlarında yeni tekstüremin gösterilmesini engelliyorum. Şöyle bir dar aralık benim için yeterli. Bu sert geçişi yumuşatmak için klavyeden alt tuşuna basılı tutarak bunu bölüyorum arkadaşlar ve sağa doğru çekiyorum. Şöyle gayet yeterli bir şekilde geçişi de yumuşatacak şekilde belirledim. Artık yeni tekstürem yani yeni gökyüzüm aşağıdaki layer'ın şu alanında görüntülenmeyecek ya da maskelenecek diyebilirim. OK diyorum. Blendif ile ilgili videolar kanalda yine birden fazla olmak suretiyle mevcut. Onları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ama tam olarak mantık bu. Şimdi gökyüzünü tertemiz bir şekilde yerleştirdim. Hatta biraz da opasitesini düşüreyim. %70 gibi bir opasite ideal olacaktır. Hatta %60 yapabiliriz. Şimdi bir tane hue saturasyon yapıyorum. Çünkü eklediğim gökyüzü tekstüresi fotoğrafımın orijinal gökyüzüne göre çok daha saturasyonu yüksek. Yeni bir hue saturasyon layer'ı oluşturdum. Sadece alttaki gökyüzü tekstüresine etki etmesini sağlamak için alt tuşuna basılı tutarak bu iki layer'ın arasındaki bu çizginin üzerine geldiğinde imlecimin ikonu değişiyor. Alt tuşuna basılı tutarken aradaki çizgiye tıkladığımda bakın aşağı yönlü bir ok oluşuyor. Bu şu anlama geliyor. Üstteki hue saturasyon adjustment layer'ı bu saatten sonra sadece gökyüzü tekstüre layer'ına etki edecek anlamı taşıyor. Hue saturasyon adjustment layer'ına girdim. Bakın fazla olan saturasyonu direkt düşürüyorum. Mavi kanalına giriyorum ve saturasyonu tekrar düşürüyorum. Cyan kanalına giriyorum ve saturasyonu tekrar düşürüyorum. Master'a yani tüm renklere giriyorum ve bunun biraz da tonuyla oynuyorum. Şöyle mavi değil de hafif cyan tonuna çalacak bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Biraz daha saturasyonu almam lazım. Arka planla net bir şekilde eşleşmesi için. Şöyle bir görüntü sanırım ideal olacaktır. OK dedim. Bakın gökyüzünü artık açtığımda ne maskeyle uğraştım ne teferruatla uğraştım. Hiçbir şeyle uğraşmadan gayet gerçekçi ve şu tarz bir görüntüyü otomatikman fotoğrafıma entegre etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi eklediğiniz gökyüzünün daha gerçekçi durması için derinliğinin ve noise değerinin ya da grain değerinin birbirleriyle eşleşmesi lazım. Bakın arka plandaki Kapadokya görselinde buralar oldukça flu ama ben gökyüzü görselime baktığımda yeni eklediğim gökyüzü görseline baktığımda oldukça net. Bu flulukla yeni eklenen gökyüzü fluluğunun birbirleriyle uyuşması lazım. Bunun için gökyüzü tekstüresini seçtim. Filter, Blur, Gaussian Blur yönergesini izleyerek arka plandaki Kapadokya görselinin fluluğuyla yeni eklediğim gökyüzü görselinin fluluğunun birbirleriyle eşleşmesini sağlayacak bir Gaussian Blur değeri girmem lazım. Burada ortalama 8 gibi bir değer ideal olacaktır. Şimdi bir diğer nokta da arkadaşlar, bu tarz derinliği olan fotoğraflarda arka plana yaklaştıkça bakın noise'lanma, grainlenme artar. Ben de uzakta olan gökyüzü görselinin arka plandaki bu grainlenme değerini eşleşmek için tekrar gökyüzü tekstüre layer'ı seçili iken filter, noise, add noise diyerek burada gökyüzüne biraz da noise eklemek istiyorum. Burada 5 gibi bir değer ideal olacaktır. OK diyorum. Bakın yaptığınız bu küçük değişiklikler derinliğin ve noise'lanmanın eşleşmesini sağladığınızda çok daha gerçekçi durmasını sağlayacaktır. Biz öncelikle
gökyüzü tekstüresini ekledik. Ardından manuel bir maske yaptık. Ardından Blend If ile arada kalan yerleri elle seçmek yerine parlaklık farkından yararlanarak Blend If sayesinde maskeledik. Basit bir tane hue saturasyon oluşturduk. Renklerini ve saturasyonunu dengeledik. Ardından flu'luk ve grain değerlerini dengeleyerek çok gerçekçi bir gökyüzü oluşmasını sağladık. Bakın. Öncesi sonrası. Her şeyi arkadaşlar küçük küçük üst üste koyarak gidiyoruz. Son olarak detaylarla ilgilenmek istiyorum. Buraya da detaylar yazıyorum. Bakın fotoğrafa yaklaştığımda şuradaki kırmızılığın çok fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Tek yapmam gereken şey bir tane hue saturasyon oluşturdum. Buradaki el aracıyla burada örneklem sayım 5'e 5 ya da 11'e 11 olduğundan emin olduktan sonra buraya bir kez tıklamak olacaktır. Ve bu seçimi biraz şaşmayacak şekilde daraltabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra buranın saturasyonunu düşürüyorum. Biraz parlaklığını açıyorum. Ve biraz da hue değerini sarılara yaklaştırıyorum. Örnek veriyorum. 5 ve eksi 30 gibi bir değer ideal olacaktır. Şöyle fotoğrafın geneline baktığımda buradaki aşırı kırmızılığı da yumuşatmış oldum. Hatta çiftimizin yüzünde de bu vardı. Şu an mesela fazla olmuş bu. Tekrar red kanalına girdim. 5 yaptım. Bunu eksi 25 yaptım ve dengeledim. Açıp kapattığımda çiftin yüzüne yansıyan kırmızılığın da azaldığını, daha sarı turuncu tonlarına yaklaştığını görebilirsiniz. Şöyle. Bu biraz fazla olmuş. İsterseniz burada opacity'yi dediğim gibi düşürebilirsiniz. Örneğin 60 gibi bir değer ideal olacaktır. Renkleri ne kadar birbirine yaklaştırırsanız, örneğin kırmızıları turunculara, işte sarıları turunculara doğru yaklaştırırsanız bu çok daha böyle soft bir görüntü olacaktır. Yani sahnede ne kadar daha az renk varsa o kadar daha yumuşak algılanacaktır. Örnek veriyorum, cyan tonlarıyla turuncu tonları, yani tamamlayıcı renk teorisine uygun olacak şekilde bu fotoğraf düzenlendi. Bakın orijinal halinde yeşiller var, burada kırmızılar var, sarılar var, yani karmaşa vardı. Hatta burada mavi var, magenta bir görüntü var. Biz bunları birbirlerine yaklaştırarak renk teorisine de uygun olacak şekilde birbirleriyle öpüştürdük. Son olarak detaylarla ilgili mutlaka şunu hatırlatmak istiyorum. Gördüğüm en büyük hatalardan biri. Bu tarz bir renk efektlerinin en sonuncu işlemi olarak özellikle siyah alanları mutlaka ama mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü renk efektlerinde bu tam siyah ya da tam siyaha yakın alanlar mutlak surette etkileniyor ve bunları doğrulamanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bakın çiftin buradaki saçına dikkat ederseniz magentalı bir görüntü var. Hatta şöyle gelelim. Buradaki ağaca dikkat edin arkadaşlar. Şu ağacın detaylarında böyle hafif bir magenta var. Bunu doğrulamak çok basit ve işin kalitesini de artıran önemli bir nokta bu. Bunun için detaylar klasörüne gidiyorum. Basit bir şekilde bir tane Selective Color oluşturuyorum. Selective Color'da yer alan Blacks kısmı bu tam siyah ya da tam siyaha yakın bir aralığa, daha yani histogramda çok daha dar bir aralığa etkin bir şekilde hitap ediyor. O yüzden fotoğrafınızda saç, ağaçların koyu yanları, kabukları, işte damatlık gibi siyah alanlarda magenta, işte renk efektinden kaynaklanan herhangi bir renk sapması varsa bunu Selective Color ve Blacks kanalında hızlı ve basit bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Videoda ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama dosyayı siz de inceleyip yaptığınızda bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın magenta varsa magentayı almak için Selective Color Blacks'teyken magentayı çıkarmanız gerekli. Bu kadar. Bu Blacks bakın cilde vesaire etki etmiyor. Sadece tam siyah ve tam siyaha yakın alanlara etki ediyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta da tutup bunları şöyle abartılı değerlerde kullanmayın arkadaşlar. Bakın nereye etki ettiğini zaten bu abartılı değerlerde kullandığınızda görebiliyorsunuz. Bakın ağaçlara vesairelere dikkat edin. Ciltlere vesaireye dokunmuyor. Ama dediğim gibi küçük -1, -2, +1, +2, maksimum +3 gibi değerlerde kullanmanız ideal olacaktır. Şimdi biraz buna belki sarı ekleyebiliriz ya da mavi. Şöyle gözetliyorum. Ve biraz da parlaklığını açabiliriz. Şöyle ideal olacaktır. Cyan ekleyeyim biraz.
Gayet ideal oldu. Hatta gelin şu ağaca bakalım şimdi. Öncesi sonrası bakın net bir şekilde magenta ve kırmızılık olduğunu görebiliyorsunuz. Ama şu an hiçbir şekilde o color cast yok. Yani renk izi yok. Renk efektinden kaynaklanan siyah alanlarda veya siyaha yakın alanlarda sapmayı basit bir adjustment layer ile kaldırabiliyoruz. Gerçekten bu işin kalitesini gösteren bir nokta. O yüzden bunu atlamamanızı, yani bu kolay adımı atlamamanızı tavsiye ederim. Açıp kapatıyorum. Bakın ağaç gibi yeşil ya da işte hafif sarı tonlarında. Ama bu şekilde magentalı bir görüntü var. İstenen bir durum değil. Bu küçük düzeltmeyi de yaptıktan sonra arkadaşlar bu üçünü de klasör için alıyorum. Retouch Kapadokya diyorum. Bakın saniyeler içinde küçük küçük üst üste koyarak şöyle bir fotoğraftan böyle bir sonuca geldik arkadaşlar. Şöyle yaklaşırsak öncesi sonrası. Biraz daha yaklaşalım. Öncesi bakın elde koyuluk, kırmızılık, magenta, saçlarda detay yok. Görebiliyorsunuz. Şimdi bakalım. Bakın yine beyazlar beyaz, siyahlar siyah ama çok tatlı bir canlılık ve renk efekti var. Yine tadında yurt dışı vari, hiçbir şekilde abartılmamış, ben buradayım diye bağırmayan bir renk efekti. Ve bunun hiçbir şekilde biz daha lokal ayarlarıyla da oynamadık. Siz burada şimdi lokal olarak daha jam burn yapabilirsiniz, temizlik yapabilirsiniz, detaylarla oynayabilirsiniz. Ama biz zaman kaybetmeden olması gerektiği kadar bir işte gelin damat veya düğün ya da çift fotoğrafını Instagram'da güzel gözükecek, yurt dışı vari gözükecek bir hale getirebiliyoruz. Bakın öncesi gökyüzü çok parlak 1, alt taraf çok karanlık 2, gökyüzü mavi ve magenta arasında giden soğuk renklerde, alt taraflarda da öyle. Burada yüzde koyuluklar, kırmızılıklar var, yeşiller çok yeşil. Herhangi bir renk harmonisi yok. Bunu Lightroom'dan minimize ettik. Bakın yeşilleri daha tatlı sarı görünüme getirdik. Ciltleri, kırmızıları, sarıları turuncularda birleşecek şekilde birbirine getirdik. Gökyüzünü bakın şöyleydi. Burası aşırı karanlık, burası aşırı parlak, burası aşırı mavi, burasında renk yok. Bunları da birbirleriyle harmoni olacak şekilde cyan tonlarına getirdik. Tamamlayıcı renk teorisinde turuncularla cyanler birbirine zıttır. Ve Retouch Kapadokya adı altında çok basit bir şekilde internetten bulduğum bir görseli hemen bulutları tatlı gözüktüğü için buraya entegre ettim. Daha masalsı bir görüntü verdim. Renk tonları eşleşti. Ve basit solid color'ı hard mix harmanlama modunda kullanarak daha önce öğrendiğimiz tekniklerle kombine ederek ve hatta maskelemeyle dahi uğraşmayarak Blendif nimetinden faydalanarak böyle bir fotoğrafa geldik. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Gelin detaylara yaklaşalım ve son kez bakalım. Beyazlar beyaz, siyahlar siyah. Bakın ağaca gidelim şurada. Bizim için önemli alanlardan biri. Bakın ağaç yeşil. Yani çok kötü bir görüntü. Ama şu an gayet masalsı, tadında yumuşak bir görüntü. Çifte bakıyorum. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. Buraya bakıyorum. Şu şekilde. Öncesi sonrası. Öncesi sonrası. CTRL 0 yaptım. Fotoğrafı ekranıma sığdırdım. Öncesi sonrası. Fotoğrafın DNG dosyasını yani RAW dosyasını açıklama kısmında bırakıyorum. Ve Lightroom ayarları yapılmış bir şekilde gelecektir. Yine ilgili action'ı açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de yaptığınız değişiklikleri yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Yeni video taleplerinizi de yorumlarda belirtin. Ayrıca Udemy'deki eğitimlerimizi alarak YouTube'daki ücretsiz eğitimlerin devamlılığına da katkı sağlamış olursunuz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.